Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin yapabileceği, yani böyle 10 yaşında bir çocuk bile gerçekten yapabilir. Kadın, erkek, öğrenci, genç, yaşlı diyeyim. Vakti olmayanlar, az mutfakta vakit geçirmek isteyenler, herkes. Çok kolay bir yöresel yemeğim var. Böyle doğra, karıştır, at fırına misali bir yemek. Bugün Arap tavası yapacağım sevgili dostlar. Yalnız yapacağım Arap tavası tavuklu olacak. Bu Arap tavası yemeğini çünkü kızım için yapıyorum. Kırmızı et yemediği için ona tavuklu hazırlayacağım. Eğer sizlerin içinde de varsa böyleleri, kızım gibi olanlar yapabilirler. Ya da et kullanmak istemezseniz evde tavuk varsa tavukla da yapabilin diye bu güzel tarifi sizler için çekmek istedim video olarak. 2 tane but çıkarttım buzluktan. Onları kemiğinden sıyırdıktan sonra mümkün olduğunca küçük küçük doğradım şöyle. Ve bir tane de yarım da diyebilirim, tavuk göğsü tüm oluyor ya, onun yarısı. Öyle bir parçada tavuk göğsünü yine minik minik doğradıktan sonra yine şöyle bir bıçak, 2 bıçak arasından geçirdim. Bıçak arası tam kıyma değil, bıçak arası biliyorsunuz biraz daha iri olur. Kıymanın biraz daha irisi. Onu da hazırladım böyle. Şimdi öncelikle direkt ekleyebiliriz kabımıza. Şöyle bir kaseye. Ayrıca fırınımı da açtım. 230 dereceye ısınıyor. Ben şöyle bir borcam tepsi kullanacağım. Tabanını tereyağıyla yağladım. Alüminyum tepsi, fırın tepsisi, malzemeleri çoğaltarak istediğiniz tepside yapabilirsiniz. Veya güveç tepside bile yapabilirsiniz. Hemen bunları öncelikle ekleyelim. Sonrasında bir adet kuru soğan, onu da ekleyelim. 3 tane orta boy patates. 2 ya da 3 tane. 1 tane kırmızı kapya biber. 3 adet yeşil Charleston biber. Yalnız küçük boydu bunlar. Eğer büyük boysa 2 tane de doğrasanız yeterli gelir. 2-3 adet domates. Kabuklarını soyup küçük küp küp doğruyorsunuz. O şekilde ekliyorsunuz. 2 diş sarımsak. Eğer seviyorsanız 3-4 dişe kadar miktarı çıkartabilirsiniz. Şöyle 1 tatlı kaşığı da biber salçası. Eğer kışın yapıyorsanız domatesin çok şey olmadığı için isterseniz domates sos da kullanabilirsiniz. Yazın yapıyorsanız hiç domates salçası kullanmanıza gerek yok. Direkt domatesleri doğrayıp ilave edebilirsiniz. Ya da 1 tatlı kaşığı da domates salçası da ilave edebilirsiniz. Çok az, 1 kahve kaşığı şöyle dolusu kekik. Damak zevkinize göre tuz. Ben 1,5 çay kaşığı ekledim şu an için. Karıştırdıktan sonra bakacağım. Şöyle 1 çay kaşığı dolusu tepeleme kırmızı toz biber. Yine 1 çay kaşığı, yani kahve kaşığı karabiber. Şimdi bunların hepsini bir karıştıracağız. Zeytinyağını da ekleyelim. Arzu edenler elbette sıvı yağ da kullanabilirler ama sıvı yağın sağlıksız olduğunu söylemek isterim. Tereyağı ve zeytinyağı kullanın lütfen yemeklerinizde. İki yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Buraya da 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı sürmüştüm. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı olmuş oldu şimdi. Bir çay bardağı kadar da, yani 125-120 mililitre kadar da su ilave ettim.
tek vaktinizi alacak olan sebzeleri ve eti doğramak, hazırlamak. Eti de tavuğun göğsünü kıyma yapabilirsiniz. Butları da dediğim gibi küçük küçük doğrayıp hazırlayabilirsiniz. Onu da sıyrılmış olarak eğer kasabınızdan alırsanız evde kemiğini çıkartmanıza da gerek kalmayacağından çok daha kolay olacak işiniz. Gördüğünüz gibi hazır bile. Şu anda sadece 7 dakika oldu. Kamerayı durdurmadım. Hemen döküyorum tepsinin tabanına. Tabii ki biraz daha büyük bir tepsi olabilirdi. Malzemeleri karıştırınca çoğaldı. Sanki bu tepsi yetermiş gibi geldi bana ilk anda ama daha ince olsa hani çok daha iyi olur. Ama hiç dert değil. Burada da gayet güzel olacak. Pişince o azalır zaten miktar. İşte bu kadar. Yemeğimiz hazır bile fırına gitmeye. Bu yüzden demiştim fırınınızı açın başlamadan önce diye. 7-8 dakikada zaten fırında anca ısınır. Hemen bir tane fırın pişirme kağıdını ıslatacağım ve üzerine yayacağım. Şimdi kağıda alacağım. Suyunu da bayağı çekti. Birazcık şöyle üzerinin kızarmasını sağlayacağım. Tavuklu Arap tavası yemeğimi fırından çıkarttım. Bir miktarda üzeri kağıtsız olarak 10 dakika kadar tuttum 180 derecede. Üzerine biraz da ince doğranmış maydanozla şimdi servis yapacağım sıcak sıcak. Yanına da şöyle bir yoğurtlu salatalık salatası diyeyim yaptım. Dereotlu, baharatlı, gayet güzel, lezzetli bir salatadır. Başka bir zaman size farklı salatalık salatası tarifleri vereceğim aklımda. Şimdi hemen sıcak sıcak yemeğimizi servis yapalım. Hazırladığım gülleri de domatesten üzerine koydum. Sıcak sıcak hemen yemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen bu güzel tarifi denediğiniz zaman bana yorumlar kısmından yazın ki ben de yaptığınızı beğenip beğenmediğinizi bileyim bu şekilde. Bunun için de teşekkür ederim tekrar. Allah'a emanet olun.